Bir savaşçı düşünün. Üzerinde kurt ya da parsposta olsun. Başlığından kartal tüyleri yükselsin. Atının üzerinde, ordunun geri kalanı daha savaş düzenine girmeden düşman saflarına doğru ilerlesin. Geri çekilmek yerine tehlikenin üzerine sürmeyi seçsin. Onu uzaktan görenler, karşılarında sıradan bir süvari değil, ölümden korkmayan bir savaşçı bulunduğunu düşünsün. Bu askerlerin adı delilerdi. Fakat buradaki deli kelimesi aklını kaybetmiş insan anlamına gelmiyordu. Gözü pek, korkusuz ve savaşın en tehlikeli anına tereddüt etmeden giren savaşçı anlamına geliyordu. Peki Osmanlı devleti neden böyle bir birlik kurdu? Deliler gerçekten hayvan postları ve kuş tüyleriyle mi savaşıyordu? Sırtlarında dev kartal kanatları taşıdıkları doğru muydu? Ve düşman saflarına korkusuzca saldıran bu savaşçılar nasıl oldu da zamanla Osmanlı halkı için bile bir tehdide dönüştü? Bugün Osmanlı ordusunun en sıra dışı süvarilerinden biri olan Delilerin gerçek hikayesini anlatacağız. Delilerin tam olarak ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmiyor. Ancak 15. yüzyılın sonlarından itibaren, özellikle de 16. yüzyılda Osmanlı kaynaklarında daha görünür hale geldikleri biliniyor. İlk deliler, Osmanlı Devleti'nin merkezinde değil, Rumeli'nin sınır bölgelerinde ortaya çıktı. Çünkü Serhat adı verilen bu sınır hatları, savaşın hiçbir zaman tamamen sona ermediği yerlerdi. Akınlar, baskınlar, keşif hareketleri ve küçük çaplı çatışmalar burada günlük hayatın bir parçasıydı. Sınır komutanlarının hızlı hareket eden, tehlikeden kaçmayan ve düşman topraklarında bilgi toplayabilecek süvarilere ihtiyacı vardı. Deliler, işte bu ihtiyacın sonucunda öne çıktı. Onlar Yeniçeriler gibi doğrudan padişahın merkez ordusuna bağlı değildi. Başlangıçta Rumeli'deki sınır beylerinin, daha sonra ise vezirlerin ve beylerin mahiyetinde görev yapan atlı askerlerdi. Delilerin tamamı aynı kökenden gelmiyordu. Aralarında Türklerin yanı sıra Boşnak, Arnavut, Sırp, Hırvat ve farklı Balkan topluluklarından gelen savaşçılar da bulunabiliyordu. Fakat deli olmak isteyen herkes doğrudan birliğe alınmıyordu. Aday olan genç, önce Zobu adıyla deneyimli bir ocak ağasının yanına veriliyordu. Burada at sürmeyi, silah kullanmayı, birlik düzenini ve serhat savaşlarının kurallarını öğreniyordu. Kendine ispatladığında din ve devlete hizmet edeceğine ve savaşta geri çekilmeyeceğine dair söz veriyordu. Ardından başına deli kalpağı giydiriliyor ve resmen ocağa kabul ediliyordu. Korkaklık gösteren ya da ocak düzenini bozan bir delinin kalpağı alınabiliyordu. Bu yalnızca görevden çıkarılmak değil, aynı zamanda şerefini kaybetmek anlamına geliyordu. Delileri diğer Osmanlı askerlerinden ayıran en dikkat çekici özellik ise kıyafetleriydi. Bazı kaynaklarda başlarına kurt, sırtlan ya da pars derisinden yapılmış kalpaklar taktıkları, bu kalpakları kartal tüyleriyle süsledikleri anlatılır. Üzerlerinde aslan, kaplan ya da tilki postları bulunabiliyor, atlarının üzerine de hayvan derileri serilebiliyordu. Kılıç, pala, mızrak, balta ve gürz gibi silahlar kullanıyorlardı. Daha sonraki dönemlerde tabanca ve tüfek taşıyan deliler de görülmeye başladı. Günümüzde deliler çoğu zaman sırtlarında dev kartal kanatları bulunan savaşçılar şeklinde gösteriliyor. Tarihi kaynaklarda tören sırasında kanat taşıyan bazı delilerden söz edilse de, bütün birliğin her savaşta aynı şekilde kanat taktığını söylemek doğru değildir. Yani bugün bildiğimiz o görkemli görüntünün bir kısmı tarihi kaynaklara dayanırken, bir kısmı zaman içerisinde büyüyen efsanelerden oluşmaktadır. Fakat kıyafetlerinin asıl amacı açıktı. Deliler yalnızca silahlarıyla değil, görüntüleriyle de düşmanı etkilemek istiyordu. Hayvan postları, tüyler, uzun mızraklar ve hızla ilerleyen atlılar, savaş başlamadan önce bile karşı tarafta korku yaratabiliyordu. Deliler,
çoğunlukla ordunun önünde ilerleyen hafif süvarilerdi. Keşif yapmak, düşmanın yerini öğrenmek, esir alarak bilgi toplamak ve düşman birliklerinin düzenini bozmak gibi görevler üstleniyorlardı. Savaş başladığında hızla düşman saflarına saldırıyor, hatlarda gedik açmaya çalışıyorlardı. Ağır zırhlı birlikler gibi uzun süre aynı noktada savaşmak yerine hızlarını ve manevra yeteneklerini kullanıyorlardı. Bir anda saldırıyor, düşmanı peşlerinden sürüklüyor, ardından hızla geri çekiliyorlardı. Uygun an geldiğinde tekrar dönerek ikinci bir hücum gerçekleştiriyorlardı. Bu savaş tarzı büyük cesaret gerektiriyordu. Çünkü düşmana ilk yaklaşanlar onlar oluyor. Okların, mızrakların ve daha sonraki dönemlerde tüfek ateşinin karşısına ilk çıkan birlikler arasında yer alıyorlardı. Deliler, Mohaç Seferi gibi büyük harekatlarda ve 17. yüzyıldaki Avusturya savaşlarında önemli görevler üstlendiler. Zamanla yalnızca sınır beylerinin değil, sadrazamların ve yüksek rütbeli yöneticilerin de özel muhafızları haline geldiler. Barış zamanında bağlı oldukları yöneticinin önünde ilerliyor, yolu açıyor ve olası saldırılara karşı onu koruyorlardı. Fakat onları güçlü yapan sistem, zamanla en büyük sorunlarına dönüştü. Deliler, kalıcı ve merkezi bir teşkilata değil, çoğunlukla belirli bir vezirin ya da valinin kapısına bağlıydı. Bağlı oldukları yönetici görevden alındığında ya da hayatını kaybettiğinde bir anda maaşsız ve başsız kalabiliyorlardı. İşsiz kalan bazı deli grupları yeni bir kapı bulana kadar köylere ve kasabalara zarar vermeye, halktan zorla para ve yiyecek toplamaya başladı. Böylece bir zamanlar sınır boylarında düşmana korku salan savaşçılardan bazıları Osmanlı halkı için bir tehdide dönüştü. Ateşli silahların ve düzenli orduların önem kazanması da klasik deli savaş tarzını giderek etkisiz hale getirdi. Kılıç, mızrak ve ani süvari hücumlarına dayanan yöntemleri, disiplinli piyade hatları ve yoğun top ateşi karşısında eski gücünü kaybetmeye başladı. Yine de deliler tamamen etkisiz değildi. 1828 ve 1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında hızlı süvari hücumlarıyla yeniden büyük cesaret gösterdikleri anlatılır. Fakat artık Osmanlı Devleti merkezi ve düzenli bir ordu kurmak istiyordu. Bağımsız hareket eden ve zaman zaman eşkıyalığa yönelen silahlı gruplara yeni düzende yer yoktu. 1829 yılında II. Mahmut, deli teşkilatını resmen kaldırdı. Dağılmayı kabul edenlerin memleketlerine dönmelerine izin verildi. Direnen grupların üzerine asker gönderildi ve yaşanan çatışmaların ardından deliler askeri bir teşkilat olarak tarih sahnesinden çekildi. Böylece yaklaşık 3 asır boyunca Osmanlı sınırlarında görev yapan, gösterişli kıyafetleri ve korkusuz hücumlarıyla ün kazanan delilerin hikayesi sona erdi. Fakat arkalarında güçlü bir efsane bıraktılar. Onlar ne yalnızca hayvan postları giyen kontrolsüz savaşçılardı, ne de anlatıldığı gibi yenilmez insanlardı. Deliler, Osmanlı'nın sınır savaşları çağında ortaya çıkan özel bir ihtiyacın sonucuydu. Hızlıydılar, cesurdular ve düşman üzerinde psikolojik baskı kurmayı biliyorlardı. Ancak savaşın kuralları değiştiğinde onlar da eski önemlerini kaybettiler. Bir zamanlar düşman saflarına ilk giren bu süvariler, sonunda değişen dünyanın gerisinde kaldılar. Peki sizce delileri gerçekten güçlü yapan şey neydi? Savaş yetenekleri mi? Korkusuzlukları mı? Yoksa daha savaş başlamadan düşmanın zihninde oluşturdukları korku mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Osmanlı tarihinin bilinmeyen askerlerini, olaylarını ve kişilerini anlatmaya devam edeceğimiz yeni videolar için Tarih ve Kişiler kanalına abone olmayı unutmayın.